1984 yılında Tarsus'ta dünyaya gelen Halime Gülsu, Gaziantep'te İngilizce öğretmenliği bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Ve aynı yıl özel bir kurumda İngilizce öğretmeni olarak iş hayatına başladı. 15 Temmuz sözde darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK'larla çalıştığı kurum kapatıldı. Mersin'e annesinin yanına dönme kararı alan Gülsu öğretmen, tarihler 5 Şubat 2018'e gösterdiğinde ihtiyaç sahiplerine destek verdiği için silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 2 haftalık gözaltı süresi sonrası tutuklu yargılanmak üzere 20 Şubat 2018 tarihinde Tarsus Kadın Kapalı Cezaevine gönderildi. Halime öğretmenin uzun süredir mücadele ettiği sistematik lupus eritematosus, hastalık deri, eklemler, kan, böbrekler ve sinir sistemi olmak üzere vücudun farklı organlarını etkileyen kronik, otoimmün, halk dilinde kelebek hastalığı hastasıydı. Bu hastalığı için yurt dışında da tedavi gördüğü sırada 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkesinde haksız yere tutuklu bulunan ailelerin, dışarıda kalan yakınlarına, çalışabilecek durumda olmayan kadın ve çocuklara yaşamlarını idame ettirebilmeleri için az dahi olsa yardım edebilme düşüncesiyle Türkiye'ye tekrar dönmüştü. Gözaltına alındığı süreçte Mersin Emniyeti Terörle Mücadele Şube'ye sağlık raporları verilmesine rağmen raporlar esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Gözaltında ara ara verilen ilaçlar cezaevi sürecinde ortada rapor olmadığı söylenerek mutlaka kullanması ve yenilenmesi gereken ilaçlar kendisine verilmedi. Raporlar ortada olmadığı için hastaneye sevkine de müsaade edilmeyen Halime öğretmenin hayatı tam olarak bir kabusa döndü. 25 Nisan 2018 tarihinde geçirdiği atak sonrası Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Doktor kontrolünde olması gerekirken aynı gün tekrar cezaevine gönderildi. Mersin'de geçen ay gözaltına alınıp işkence gören kadınlardan biriydi Halime öğretmen. Cezaevine gönderildikten sonra 2 defa komaya giren ve dili boğazına kaçan Halime öğretmene cezaevi yetkililerine bildirilmesine rağmen kimse müdahale etmedi. Yanında bulunan diğer tutukluların müdahalesiyle dili boğazından çıkartılarak tekrar nefes alması sağlandı. Cezaevinde kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Halime öğretmen, takılan serum ve parol tedavisiyle hastalığı geçiştirildi. Vücudu sürekli mikrop kapan, tüm şikayetlere rağmen tedavisine izin verilmeyen ve 21 kişilik koğuşta durumu giderek ağırlaşan Halime öğretmen, 28 Nisan 2018 Cumartesi sabaha karşı Tarsus, 3 nolu Kadın Kapalı Cezaevi'nin A7 numaralı 21 kişilik koğuşunda vefat etti. Halime Hanım'ın abisi yaptığı açıklamalarda beklentimiz Türkiye hukuki bir bunalım yaşıyor. Hukuk düzeninin hızlıca yeniden tesis edilip normal işleyişine geçmesidir. Devleti devlet yapan hukuktur. Hukukun zarar görmesi devlet için kötü bir imaj. Kendi ülkemizde insanların keyfi olarak ölüme terk edilmesi, umursanmaması, hayata değer verilmemesi devlet için ve bizim için kötü bir durum. Hukukun herkese eşit şekilde uygulanması, suçu ispat edilmedikçe hiçbir insanın cezalandırılmaması. Kız kardeşime kıydılar, göz göre göre öldürdüler. Raporu olmasına rağmen tedavisini engellediler. 2 cihanda ellerimiz yakalarında olacak. Yarın Rahman'ın huzurunda tüm sorumlularla hesaplaşacağız, dedi. Halime öğretmenin ailesi, giden canların istatistikten ibaret olmaması, adaletin hakkıyla tecelli ettiği günlerin özlemiyle bu zulümlerin son bulmasını temenni ediyor.